Size daha önce yaşadığım önemli bir olayı anlatmama izin verin. Birkaç yıl önce son derece etkileyici bir satış toplantısına tanık oldum. Şirketin pazarlama bölümünden sorumlu genel müdür yardımcısı müthiş heyecanlıydı. Toplantının sonunda katılanların bir mesaj almasını istiyordu. Sahnede yanında organizasyonun önde gelen satış temsilcisi vardı. Sıradan görünüşlü biriydi ama geçen yıl temsilcilerin ortalama kazancı 12 bin dolarken o 50 bin dolar kazanmıştı. Yönetici gruba meydan okurcasına seslendi. Harry'e iyice bakmanızı istiyorum. Ona bakın. Harry'de olup sizde olmayan şey nedir? Harry ortalamanın 5 katını kazandı. O halde 5 kere daha akıllı mı? Hayır. Bizim personel testlerimize göre değil. Kontrol ettim. Testler Harry'nin ortalamanın biraz üstünde olduğunu gösteriyor. Peki arkadaşlar, Harry sizden 5 kat daha mı fazla çalıştı? Hayır. Raporlarımıza göre bu da değil. Aslında pek çoğunuzdan daha fazla izin kullanmış. Harry'nin bölgesi daha mı iyiydi? Yine hayır demek zorundayım. Müşterilerin ortalaması hemen hemen aynı. Harry'nin eğitimi daha mı iyi? Sağlığı mı? Yine hayır. Harry herhangi bir kişinin olabileceği kadar ortalama birisi. Bir şey hariç. Harry ile diğerleriniz arasındaki fark dedi genel müdür yardımcısı 5 kere daha büyük düşünmesi. Daha sonra yönetici başarının kişinin beyninin büyüklüğüyle değil, düşüncelerinin büyüklüğüyle belirlendiğini söyleyerek konuşmasını sürdürdü. Bu ilgi uyandırıcı bir düşünceydi ve içimde yer etti. Gözlemlerimi sürdürdükçe, daha çok insanla konuştukça gerçekte başarının gerisinde ne yattığı daha net anlaşılıyordu. Geçmişte yaşanmış olaylarla ispat edildi ki banka hesaplarının büyüklüğü, mutluluk hesaplarının büyüklüğü, kişinin genel tatmin olma hesabının büyüklüğü, kişinin düşüncesinin büyüklüğüne bağlıdır. Büyük düşünmekte bir büyü vardır. Sevgili dost, kitap özetleri köşemizin bugünkü konuğu Doktor David Schwartz ve büyülü kitabı Büyük Düşünmenin Büyüsü. Uzun zamandır özetlemek istediğim bir kitaptı ancak bir türlü aktaramadım. Çünkü o kadar özel bir kitap ki nasıl aktarmam gerektiğini, hangi bölümlerini aktarmam gerektiğini düşündüm durdum. Yıllardır eğitimlerimde, seminerlerimde en çok alıntı yaptığım kitaptır diyebilirim. Girişte aktardığım bölüm ise David Schwartz'a kitabı yazması için ilham olan çok özel bir olay. Büyük düşünmenin büyüsü, büyük düşünürseniz büyük yaşayacaksınız diyor. Hayatının her alanını iyileştirmek adına muhteşem bilgiler içeriyor, düşünme seviyeni değiştirecek, hayat standartlarını yükseltmeni sağlayacak muhteşem bir kitap ve tabii ki okumanı şiddetle tavsiye ediyorum. Çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci bölüm, başarabileceğine inanırsan başarırsın. Burada sözü direkt yazara bırakacağım. Başarı bir sürü harika ve olumlu şeyi ifade eder. Başarı kişisel refah demektir. Güzel bir ev, tatiller, seyahat, yeni şeyler, maddi güvence, çocuklarına iyi bir hayat sunmak gibi. Her insan başarı ister. Herkes bu hayatın kendilerine verebileceğinin en iyisini ister. Kimse sürünmekten, sıradan bir hayat yaşamaktan hoşlanmaz. Ancak yine de büyük çoğunluk sıradan hayatlar yaşar. Neden? Çünkü yapabileceklerine, sahip olabileceklerine inanmazlar. Büyük hayaller kurmak yerine endişe üretip dururlar. Endişeleri düşünürsen başarısız olursun. Zaferi düşünürsen başarılı olursun. İnanç yapma gücünü harekete geçirir. İnanın, gerçekten inanın, başarabilirsiniz ve başaracaksınız. Tamam, bir deneyeceğim ama bu işin olacağını sanmıyorum. Tavrı başarısızlığı getirir. Herkes iyi bir gelir, kariyer ve özgürlük ister ancak çok az kişi buna sahip olur. Sevgili dostum, şöyle bir etrafına bak. Tanıdığın kaç kişi iyi kazançlara talip? Sahip demiyorum, dikkat et. Talip.
Kaç kişi aylık 200 bin lira ve üzeri bir kazanca, görkemli bir hayata talip? Benim tanıdığım insanların büyük bir kısmı hep asgari ücrete ve ortalama bir hayata talip. Neyi talep ettiğimiz, neyi elde edeceğimiz üzerinde belirleyici bir güce sahip. O büyük sonuçlara ulaşan insanlar, Ralph Waldo Emerson'un dediği gibi, dünyayı düşüncelerin yönettiğini bilirler. Yıllardır insanlara şunu anlatıyorum. Kendine inanmak için ekstra bir çaba göstermene gerek yok. İnanmamak için ne kadar çaba harcıyorsan, inanmak için aynı çaba yeterlidir. Şimdi kitaptan çok hoşuma giden bir hikayeyi olduğu gibi aktarmak istiyorum sana. Tanıdığım genç bir kadın 2 yıl önce mobil evler satmak üzere bir satış firması kurmaya karar vermişti. Birçok kişi ona böyle bir şey yapmaması gerektiğini, çünkü başarılı olamayacağını söylemişti. Muhtemelen tanıdık gelmiştir, değil mi burası? Birikmiş parası 3.000 doların altındaydı ve bu tip bir yatırım için gereken sermayenin bundan kat kat fazlası olduğunu da biliyordu. Bu konuda uyarılar da almıştı. Ayrıca ona, bak ne kadar rekabetçi bir ortam var diye uyarılarda bulunanlar vardı. Bazıları da şöyle diyordu: işi yönetmeyi bir kenara bırak, mobil evler satma konusunda ne gibi bir tecrüben var ki? Fakat genç kadının içinde inanç ve başarma yeteneği vardı. Çabucak sermayesinin yetersiz olduğunu, çok fazla rakibinin olduğunu ve yeterince tecrübesinin olmadığını o da kabul etti. Ancak dedi, topladığım veriler gösteriyor ki mobil ev endüstrisi yakında çok genişleyecek. Bunun da ötesinde rakiplerimi inceledim. Biliyorum ki mobil ev satışını bu şehirdeki herkesten daha iyi yapabilirim. Bazı hatalar yapabilirim ancak hızla zirvedeki yerimi alacağım. Ve aldı da. Sermaye bulma konusunda bir problem yaşadı. Ancak onun bu işte başarılı olabileceği yönündeki mutlak ve sorgulanmaz inancı iki yatırımcının dikkatini çekti, ona güven duymalarını sağladı. Bütün bir inançla silahlanmış olarak imkansızı başardı. Bir mobil ev üreticisinden sınırlı sayıda peşinatsız mallar aldı. Geçtiğimiz yıl 1 milyon doların üstünde satış yaptı ve gelecek yıl cirosunu 2 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. İnanç, güçlü inanç, aklımızı nasıl yapılır sorusu ile meşgul eder. Başaracağına inandığında bu yolu bir şekilde bulursun. Dahası başkaları sana güven duyar. Pek çok insan inanmaya önem vermez ve şartların hazır olmasını ister. Ancak bazıları başarı otururlar, diyor ve şöyle devam ediyor David Schwartz. Karayollarında resmi görevli bir arkadaşım şöyle anlattı. Geçen ay bazı inşaat şirketlerine bir yazı gönderdik. 8 yeni köprü için tasarım konusunda tekliflerini istedik. Köprüler 5 milyon dolara inşa edilecekti. İşi alan firma 200 bin dolar kazanacaktı. 21 inşaat firmasıyla konuştum. En büyük 4 tanesi derhal teklif hazırladı. Geri kalan 17 şirketin 16'sının projenin büyüklüğü karşısında gözü korktu ve bu iş bizim için çok büyük. Keşke yapabilecek olsaydık ama denemeye kalkamayacağımız kadar büyük şeklinde cevaplar verdiler. Ne var ki o küçük şirketlerden biri yapabileceğine inandı, teklifini hazırladı ve işi aldı. Walt Disney'in dediği gibi, peşinden gidecek cesaretiniz varsa tüm düşleriniz gerçek olabilir. Yazar da şöyle söylüyor: başarılı insanları incelediğinizde şunu keşfedersiniz: sıradan bir insanın öne sürdüğü bütün bahaneler başarılı insanlar tarafından da öne sürülebilecekken sürülmemiştir. Onlar mazeretleri asla gündem yapmazlar. Görüyorsun değil mi sevgili dost? Yani aslında insanların aldığı sonuçları, yaşadıkları hayatı belirleyen şeyler zannedildiği gibi sahip oldukları şartlar değil, mevcut durumu nasıl değerlendirdikleri ve kendilerine neler söyledikleri, neye inandıkları.
Bu arada büyük düşünmek, değişmek, dönüşmek eğer ilgini çeken konularsa videonun açıklama kısmına bir link bırakacağım. Tıklayıp kayıt olarak bilinçaltı dönüşüm seminerime katılabilirsin. İkinci bölüm Düşünce Fabrikası. Güzel bir sözle başlayacağım. Mucize enerjilerinizi korkularınıza değil rüyalarınıza verdiğiniz zaman başlar. Richard Wilkins. Burada kendi yorumumu sona bırakarak yine sözü yazara devredeceğim. Çünkü o kadar güzel aktarmış ki. Düşünce fabrikası. Zihniniz bir düşünce fabrikasıdır. Bu bir günde sayısız düşünce üreten, yoğun çalışan, meşgul bir fabrikadır. Düşünce fabrikanızdaki üretimden İki ustabaşı sorumludur. Bunlardan birine Bay Zafer, diğerine Bay Yenilgi diyeceğiz. Bay Zafer pozitif düşünceler üretmekten sorumludur. O ne yapabileceğinizin, neden nitelikli, vasıflı olduğunuzun, niçin yapabileceğinizin sebeplerini üretme konusunda uzmanlaşmıştır. Diğer ustabaşı Bay Yenilgi negatif, olumsuz, eleştiren, küçümseyen düşünceler üretir. O neden yapamayacağınızın, neden zayıf, yetersiz, eksik olduğunuzun sebeplerini geliştirme konusunda uzmandır. Onun uzmanlık alanı neden başarısız olacaksınız düşünce zinciridir. Hem Bay Zafer hem Bay Yenilgi son derece itaatkardır. Onlar en ufak zihinsel istekleri yerine getirme konusunda hazır beklerler. Derhal dikkat kesilir ve hemen karşılık verirler. Bütün yapmanız gereken her iki ustabaşına sinyal vermektir. Eğer sinyal pozitifse Bay Zafer öne çıkar ve işe koyulur. Aynı şekilde negatif bir sinyal Bay Yenilgiyi harekete geçirir. Bu iki ustabaşının sizin için nasıl çalıştıklarını görmek amacıyla şu örneği deneyin. Kendinize bugün berbat bir gün deyin. Bu Bay Yenilgiyi eyleme çağıran sinyali verir ve o sizin haklı olduğunuzu kanıtlamak için bazı bulgular üretir. Size havanın çok sıcak ya da soğuk olduğunu, işlerin bugün kötü gideceğini, satışların düşeceğini, insanların gergin olacağını, sizin hastalanabileceğinizi, eşinizin huysuz bir ruh hali içinde olacağını söyler. Bay Yenilgi son derece etkilidir. Yalnızca birkaç saniye içinde sizi ikna eder. Bugün kötü bir gündür ve her şey kötü gidecektir. Burada yapılacak tek akıllıca şey Bay Yenilgiyi işten kovmaktır. Ona ihtiyacınız yok. Size yapamayacağınızı, uygun olmadığınızı, başarısız olacağınızı ve buna benzer şeyleri söyleyen bir ustabaşını ister misiniz? Bay Yenilgi gitmek istediğiniz yere ulaşmanıza yardımcı olmayacaktır. O yüzden onu saf dışı bırakmak için işine son verin, zihninizden çıkarıp atın. Dönmeyecek şekilde kovun. Sevgili dost, gördüğün gibi o kadar güzel anlatmış ki hepimizin hayatımız boyunca yaşadığımız bir döngüyü. Ama söylediği gibi Bay Yenilgiyi ya da Bayan Yenilgiyi dilediğimiz zaman kovabiliriz. Çünkü orada bambaşka bir ustabaşı yine emrimizi bekliyor. Ona her sabah aynanın karşısına geçip bugün harika bir gün, bugün birçok şeyi başaracağım diye sinyal gönderecek olursak en az Bay Yenilgi kadar iyi çalışacak ve bize çocukluğumuzdan bu yana elde ettiğimiz tüm başarıları hatırlatacak. Evet, tabii ki başaracaksın diyecek. Sen zaten ilkokulda da şunları yapmıştın, ortaokulda böyle yapmıştın, işte spor konusunda şu takıma öncülük etmiştin, satış yapabiliyorsun, insanlarla iletişime geçebiliyorsun. Sen tabii ki başarırsın diyecektir ve seni tam da ihtiyacın olduğu şekilde çok ama çok güzel yönlendirecektir. Sıradaki bölüm önemli hissetme ya da kendine değer verme. Çok güzel bir söz var burada. Gerçek olmak için doğdun, mükemmel olmak için değil. Yazar bu bölümde büyük düşünmek ve başarılı olmak, tatmin edici bir hayat yaşamak için kendine değer vermenin önemli biri gibi hissetmenin ne kadar kritik olduğunu aktarıyor. Çok sevdiğim bir pasaj için sözü yine yazara bırakacağım burada. Çok önemli bir gerçek vardır. Her birey Hindistan'da ya da Indianapolis'te de yaşasa, cahil de olsa, zeki de, medeni de olsa, ilkel de, genç de olsa, yaşlı da şu arzuya kesinlikle sahiptir. Önemli biri olduğunu hissetmek. Bunun üzerine iyi düşünün.
Herkes, evet herkes, komşunuz, siz, eşiniz, patronunuz önemli biri olduklarını hissetmek için doğal bir arzuya sahiptir. Önemli olmak arzusu bir insanın biyolojik olmayan en güçlü, en zorlayıcı açlığıdır. Başarılı reklamcılar insanların prestije, bir farklılıklarının olduğunun bilinmesine, tanınmaya can attıklarını bilir. Satışları arttırmak için kullandıkları başlıklar şöyledir: ev alacak zeki kişiler için. Ayrıcalıklı bir damak tadı olanlar şunu kullanır: siz sadece en iyisini istersiniz. Herkesin imrendiği kişi olun. Tüm kadınların gıpta edeceği, tüm erkeklerin hayran kalacağı kadınlar için. Bu başlıklar aslında insanlara şunu söyler: bu ürünü satın aldığınızda kendinizi önemliler sınıfına yerleştirmiş olacaksınız. Sevgili dost, gün boyunca onca insan sana önemlisin demeye çalışırken senin kendini yargılaman ve sürekli eksik yanlarınla uğraşman ne kadar doğru? En çok sevmen gerektiği halde en az ilgilenip zaman ayırdığın, düşündüğün kişiyi, yani kendini ne zaman bağrına basacaksın? Bu dünyada en az sevgi gösterdiğin, sarılmadığın, acımasız davrandığın, yargıladığın, isteklerini hep en sona ertelediğin kişiyi, yani kendini artık bağışlamanın zamanı gelmedi mi? Eşine, çocuğuna, arkadaşına sorduğun gibi kendine şu an neye ihtiyacın var diye sormalısın. Öz şefkat göstermelisin, öyle değil mi? Dost olmalısın kendine. Bir hata yaptığında arkadaşını teselli ettiğin gibi kendini de teselli etmelisin. Don Miguel Ruiz 5. Anlaşma kitabında şöyle diyordu: dünyanızı kendinizi severek, hayattan zevk alarak, kişisel dünyanızı bir cennet düşü haline getirerek değiştirebilirsiniz. O halde hemen şimdi zayıf yanların için kendini suçlamak yerine gerekeni yapmaya karar ver. Değerini anlamak için gerekeni yapmaya karar ver. Merak etme, ne istediğinden emin olduğun sürece sonunda amacına ulaşacaksın. Ve sakın unutma, aydınlanma anları kendini yargılarken değil, anlamaya çalışırken yaşanır. Sıradaki bölüm duygusal zeka ya da kreatif düşüncenin önemi. Bildiğin, tanıdığın en başarılı ve başarısız iki insanı düşün ve özelliklerini bir hatırla. Sence öne çıkan nedir başarılı insanda? Zeka mı? IQ mu? Bilgi mi? Önemli olan ne kadar zekaya sahip olduğumuz mu? Yoksa o zekayı nasıl kullandığımız mı? IQ'su 100 olan, olumlu, iyimser, işbirliği yapan ve hayallerinin peşinden giden cesur biri, IQ'su 140 olan, olumsuz, karamsar, işbirliği yapmayan birinden çok daha fazla saygı görür ve daha büyük başarılar elde eder. Hani meşhurdur, Einstein'a 1 mil kaç fittir diye sormuşlar. Einstein bilmiyorum diye cevap verince gazeteci şaşırmış ve devamında şöyle demiş Einstein: herhangi bir referans kitabından 2 dakikada bulabileceğim gerçeklerle beynimi neden doldurayım ki? Büyük başarılar elde eden insanlar bu sırrı biliyordu. Önemli olan asla bilgi değil. Bilgi potansiyel bir güçtür ama eyleme geçmedikten sonra hiçbir önemi yoktur. Hani Anthony Robbins diyordu ya, başarılı insanlar kendilerini eyleme geçirebilen insanlardır. Bir fikri alıp gerçeğe dönüştüren insanlardır. Bu yoksa ortada, kreatif bir düşünce yoksa ne önemi var ki IQ'nun ya da bilginin? Bilgiye nasıl ulaşabileceğimizi bilmek, aklımızı depolama için kullanmaktan çok daha önemli. Dünyanın problem çözebilecek, yeni fikirler üretebilecek insanlara ihtiyacı var. Düş kurabilen, sonra da düşüyle pratik uygulama geliştiren insanlara ihtiyacı var ve başarı için de hepimizin buna ihtiyacı var. Şimdi yine bununla ilgili kitaptan çok sevdiğim bir pasajı aktaracağım. Kısa süre önce genç ama hızlı büyümekte olan bir imalat şirketinin başındaki bir arkadaşımla ilginç bir akşam geçirdim. Televizyon nasıl olduysa popüler bir bilgi yarışmasının yayında olduğu kanaldaydı. Yarışmacı haftalardır elenmemişti. Her konudaki soruları cevaplayabiliyordu. Sorulardan çoğu anlamsız, abuk sabuk sorulardı. Yarışmacı Arjantin'deki bir dağ ile ilgili zor bir soruyu da cevaplamıştı ki arkadaşım bana baktı ve "Sence bu adama benimle çalışması için kaç para öderim?" diye sordu. Ben de ona "Bilmem, kaç para?" diye geri dönüş yaptım. Arkadaşım $300 bir kuruş üstünde bile vermem. Haftalık veya aylık değil, hayat boyu. Bu adamın notunu verdim. Bu düşünemeyen bir uzman.
sadece ezberleyebiliyor. Bu adam bir insan ansiklopedi ve 300 dolara oldukça iyi bir ansiklopedi satın alabilirim. Aslında belki bu para bile çok fazla. Bu adamın bildiği şeylerin %90'ını 2 dolarlık yıllıklarda bile bulabilirim. Ben çevremde problem çözebilecek, yeni fikirler üretebilecek insanlar isterim. Düş kurabilen, sonra da düşüyle eyleme geçen insanlar benimle birlikte para kazanabilir. Bir bilgi deposu bunu yapamaz. Sevgili dost, ben bu örneği çok seviyorum gerçekten. Neticede bilgi güzel ve değerlidir. Ancak inanç, cesaret, tutku ve düş kurmayla kıyaslandığında bir hiçtir. Eyleme geçirmiyorsa bir anlamı yoktur. Sadece IQ'muzu kullanarak nereye kadar ilerleyebiliriz ki? Oysa tarihteki tüm başarılı insanların bilerek ya da bilmeyerek beyinlerinin her iki yanını da kullandığı ortadadır. Yani hem sol beyin hem sağ beyin. Zihin haritaları kavramını ortaya atan, bu konuda büyük çalışmalar yapıp Forbes magazin dergisinin 1994 yılında dünyanın en büyük 5 konuşmacısından biri olarak ilan ettiği Tony Buzan şöyle diyordu bu konuda. Tarihin en büyük komutanları kazandıkları en büyük zaferlerini beyinlerinin sağ yarısından yani hayal gücünden yola çıkarak sol yarısını yani mantık ve planlama yapan bölümü kullanmalarına borçludur. Son bölüm tutumun önemi. Son bölüm dediğime bakma, aslında kitap o kadar muhteşem ki her bölümünü aktarmak isterdim. Ama takdir edersin ki bu bir özet ve bir yerde bitirmek gerekiyor. Kitabı en yakın zamanda alıp okumanı çok ama çok isterim. Her zaman başucunda durması gerektiğine inandığım bir kitap. Daha önce okuduysan da lütfen görüşlerini bizimle paylaş. Şimdi Arnold Schwarzenegger'in bir konuşması sırasında söylediği çok ama çok sevdiğim bir sözü aktaracağım. Ben yalnızca filmlerde oynamayı değil, bir film yıldızı olmayı istedim. Binalara asılan dev afişlerde ismimi yazmasını istedim. En çok kazanan olmak istedim. Adeta yeni bir John Wayne olmak istedim. Bunda bir sorun var mı? Asla. Her zaman büyük düşündüm. Siz de öyle yapın. Sevgili dostum, emin ol bu başarılı ya da başarısız, mutlu ya da mutsuz bütün insanların mevcut durumlarını açıklayan en önemli unsurdur belki de. Tutum yani hayatı karşılama biçimimiz şükretmek ya da şikayet etmek, gülümsemek ya da somurtmak, başkalarını takdir etmek ya da haset etmek, küçük düşünmek ya da büyük düşünmek, kendini değersiz görmek ya da aynanın karşısına geçtiğinde kendine gülümsemek, kendinle gurur duymak. Tutum yani hayatı karşılama biçimimiz. Yani her birimizin hayatı arkasından izlediği bir pencere var. Onun ne kadar temiz ve berrak olacağı bize bağlı. Şimdi kitaptan çok önemli bulduğum bir pasajı aktaracağım yine bu bölümle ilgili. Yeterli zekaya sahip olmamak değil, tatsız, olumsuz, kötümser, küçümseyici tutumlar binlerce genç yöneticiyi geride bırakıyor. Bir yönetici arkadaşımın bana dediği gibi, yeterince zekası olmadığı için genç bir arkadaştan vazgeçmemiz oldukça az rastlanır bir durumdur. Neredeyse her zaman asıl sebep onun tutumudur. Bir keresinde bir sigorta şirketi neden en iyi 25 acentanın toplam iş hacminin %75'inden fazlasını yaptığını, en kötü 25 acentanın da kalan %5'i gerçekleştirdiğini bulmam için beni tutmuştu. Binlerce personel dosyasını inceledik. Araştırma tıp götürmez bir gerçek olarak şunu gösterdi ki zeka açısından kayda değer bir fark yoktu. Bundan başka eğitimdeki farklılık satış başarısındaki farklılığı da açıklayamadı. Çok başarılı ile çok başarısız arasındaki fark sonuçta tutumlardaki farklılığa indirgendi. Yani düşünce yönetimindeki farklılığa. En üstteki grup az endişe duyan, daha coşkulu, insanları gerçekten seven kişilerdi. Unutmayın, zekanıza yol gösteren düşünceler sahip olduğunuz zekadan çok daha önemlidir. Bu temel başarı prensibini doktora derecesi bile değiştiremez. Evet, gerçekten buradaki sır, hayatı endişe, kaygı ve kıtlık ekseninde yaşamak yerine sadece düşüncelerinde yapacağın değişiklik ile büyük bir adım atmaktır. Dünyaya nasıl bakıyorsun bilmiyorum ama aslında şöyledir. Adeta her şeyin aksinin yani görüntüsünün yansıdığı bir gölet gibidir kainat. Şimdiye dek onun sana verdiği her şey
zaten senden ona gönderilmişti. Eğer o gölete sevgi, inanç, pozitif duygular, iyimser bir tutum ile bakarsan o sana onları ve onların yansıması olan sonuçları verecektir. Ancak oraya kıtlık bilinci, düşük beklenti, öfke, çaresizlik gibi şeyler gönderirsen yine sana onları ve onların yansıması olan sonuçları verecektir. Çünkü yasa net bir şekilde şöyle der. Çekim yahut asıl karşılığı ile çekicilik yasası yani Law of Attraction hayatın her anında hepimiz için olumlu ya da olumsuz şekilde işler. Bu yasa aslında bilinenin aksine şöyle der. Sen hangi konuda çekicisin? Hangi konuda cazibelisin? İsteklerinin sana gelmesini sağlayacak cazibeye sahip misin? Yani yasa diyor ki ben kimseye ayrıcalık yapmıyorum. Gerçekten isteyenlerin bu konuda bir cazibesi varsa gerekeni ona gönderiyorum. Hatta göndermiyorum bile. Bir eşleşme varsa o kendi çekiyor. Işık herhangi bir çaba sarf etmeden sinekleri çeker. Ateş böcekleri ateş etrafında aşıklar gibi döner. Gül, bülbül için bir çaba sarf etmez. Zaten varlığı bülbülün ona besteler yapmasına yeter. Mario Quintana'nın dediği gibi. Kelebekleri kovalamakla zamanınızı harcamayın, bahçenizi güzelleştirin. Kelebekler zaten gelecektir. Senin bahçeni güzelleştirmene, senin tutumunu değiştirmene ve senin büyük düşünmene. Bir sonraki kitap özetinde buluşana kadar kendine çok ama çok iyi bak. Sevgiler, selamlar. Bu arada her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapacağım. Biliyorsun Filistin'de son 9 aydır ve öncesinde 75 yıldır bir zulüm var. Aynı şekilde Doğu Türkistan'da devam eden bir zulüm var. Bunlara karşılık belki oraya gidip onlar için bir şeyler yapamıyoruz ama bulunduğumuz noktada hepimizin yapabileceği şeyler var. Bir defa hepimiz samimi bir şekilde dua edebiliriz. Bununla beraber unutulmaması, gündemde kalması için, başkalarına farkındalık uyandırmak için paylaşımlar yapabiliriz. Boykota destek verebilir ve bu konuda insanları uyarabiliriz. Boykot çok özel bir duruştur. Ve boykotun uzağında kalmak zulme yardım ve yataklıktır. Belki bütçemiz nispetinde maddi yardımlarda bulunabiliriz ama mutlaka bir şeyler yapabiliriz. Bize yakışan budur diye düşünüyorum. Yeni kitap özetinde buluşana kadar kendine çok ama çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.